Yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. İçimizde ne varsa dışımızda da o vardır. Zümrüt Tablet'in sözleriyle ifade edilen bu kadim hermetik gerçek, bazı görünüşlerin ötesine bakmaya ve mikrokozmos ile makrokozmosun ayrı varlıklar değil de aynı evrensel gerçeğin iki yüzü olduğunu fark etmeye davet eder bizleri. Yıldızları oluşturan zeka, bedenimizdeki atomları da oluşturur. Bugün bu evrensel yasayı derinlemesine inceleyeceğiz ve onun bilimin en son gelişmeleriyle nasıl bağlantılı olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Aynı zamanda tarih boyunca mistiklerin ve filozofların binlerce yıllık bilgileriyle nasıl örtüştüğünü de birlikte göreceğiz. Bu ilkenin hayatımıza nasıl uygulanabileceğini anlayarak daha bütünleşmiş ve bilinçli bireyler olmamızı sağlayan yolları yine birlikte keşfedeceğiz. Bu yasa benzeşim ilkesi olarak bilinir ve gerçekliğin tüm boyutlarının fraktal bir yapıya sahip olduğunu söyler. Bu hermetik ilke, evrendeki her şeyin birbirine bağlı olduğunu ve her parçanın bütünü yansıttığını öne sürer. Örneğin, vücudumuzdaki hücreler tüm organizmayı oluşturan aynı genetik kodu taşımaktadır ve hücre bir anlamda vücudun mikrokozmosudur. Benzer şekilde galaksilerin hareketi, atomların ve elektronların çekirdek etrafındaki hareketlerine benzer. Bu da evrensel yasaların astronomik veya atom altı ölçeklerde aynı olduğunu gösterir. Benzeşim yasası, evreni büyük bir ayna gibi görmemizi sağlamaktadır. Eğer gerçekliği anlamak istiyorsak, önce kendimize bakmalıyız. Nasıl ki makrokozmos, mikrokozmosa etki ediyorsa, iç dünyamız da çevremizi etkilemektedir. Ve işte burada güçlü bir anahtar buluruz. İçimizde olanı dönüştürdüğümüzde, dışımızdaki de dönüşmektedir. Spiritüel açıdan bakıldığında, yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır ilkesi, her şeyin bir bütün olduğunu anlayışına bizleri götürür. İsa bu bilgeliğiyle şöyle demiştir: Tanrı'nın krallığı içinizdedir. Biz bu sözü Luka 17:21'de görebiliriz. Tıpkı evrenin kendi içinde her şeyin potansiyelini barındırması gibi, insan da içsel mikrokozmosunda ilahi olanın tohumunu taşımaktadır. İnsan zihni aynı anda hem gözlemci hem de evrenin bir yaratımıdır. Nasıl ki kozmik bütünlük her atomda kendini ifade ediyorsa, insan da evrenin bir yansımasıdır. İsa'nın hermetik felsefesi şunu ifade eder: her insan bir mikrokozmostur. Küçük bir evrendir ve genişledikçe büyük evrenle uyum sağlar. Bu anlayış zihnimizi, düşüncelerimizi ve duygularımızı yönetmenin gücünü ve sorumluluğunu ortaya koyar. Bunu yaptığımızda aynı zamanda dışımızdaki dünyaya da bakım göstermiş oluruz. Filozof Plotinus bizlere şunu söylemiştir: bir insan kendini ne kadar iyi tanırsa, evreni ve ötesini de o kadar iyi bilebilir. Bu düşünce, hermetik ilkenin evreni anlamak için önce içimizdeki evreni keşfetmemiz gerektiği gerçeğini yansıtmaktadır. Spiritüel felsefe, içsel durumumuzun, düşüncelerimizin ve duygularımızın ve inançlarımızın dış dünyayı algılayışımızı belirleyen bir mercek gibi çalıştığını öğretir. Eğer içimizde huzur varsa, dünyayı da huzur içinde görürüz. Eğer içimizde çatışma varsa, çevremiz düşmanca ve olumsuz görünmektedir. Bu anlayış, benlik ile diğerleri arasındaki, insan ile evren arasındaki algılanan sınırların sadece bir yanılsama olduğunu gösterir. Gerçekte hepimiz daha büyük bir bütünün parçalarıyız ve içimizde olan her şey
dış dünya ile sürekli bir etkileşim içindedir. Bu nedenle iç dünyamızı dönüştürdüğümüzde dış dünya ile olan ilişkimiz de uyumlanacaktır. Mistikler için yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır ilkesini anlamak, evrende var olan her şeyin potansiyel olarak bizim içimizde de var olduğunu fark etmektir. Ünlü İsviçreli psikolog ve sembolizm araştırmacısı Carl Jung bu konuda sıkça anlatılan bir isimdir. İnsanın kişisel bilinç dışının, kolektif bilinç dışının bir yansıması olduğunu söylemiştir. Bu kolektif bilinç dışı, insan yaşamını şekillendiren arketipler, imgeler ve fikirlerin deposudur. Tıpkı evrenin sürekli bir hareket ve değişim içinde olması gibi, insanın içsel dünyasını da dinamik ve devinimli kılar. Bu içsel dünyayı keşfeden kişi, sadece kendi benliğini değil, aynı zamanda evrensel gerçeklerle bağlantı kurmaktadır. Bu nedenle spiritüel yolculuk, içimizde var olan evrensel merkeze dönüş yolculuğudur. Tıpkı yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır ilkesinin makrokozmos ve mikrokozmos arasındaki uyumu vurgulaması gibi. Aynı zamanda ruh ile madde, var olmak ile eylemde bulunmak, içsel ile dışsal arasında da bir entegrasyonu önerir. Büyük simyacı ve doğa filozoflarından Paracelsus şöyle demiştir: kendini anlamak, her şeyi anlamanın ilk adımıdır. Simyacılar için öz bilginin nihai amacı bütüne ulaşmaktır. İçimizdeki kurşunu, yani korkularımızı, şüphelerimizi ve sınırlamalarımızı altına dönüştürerek, yani bilgeliğe, huzura ve öz ustalığa çevirerek kendimizi evrenin ilahi akışıyla hizalarız. Bu simyasal süreçtir. Yukarıda olan ile aşağıda olanı uyumlu hale getirme ve madde ile ruhu bir bütün olarak görme çalışmasıdır. Ruh ve madde ikiliği. Benzeşim ilkesi bizi evrenin birbirlerini yansıtan katmanlarından ve gerçeklerinden oluşan bir yapı olarak görmeye davet eder. Bu ilke, farklı varoluş düzlemleri arasında yakın bir ilişki olduğunu ve bir gerçeklik düzeyinde meydana gelen olayların diğer düzeylerde de yankıları, paralellikleri ve rezonansları olduğunu öne sürer. Ruh ve madde ikiliği bağlamında. İkinci hermetik yasa, ruh ve madde arasındaki ikiliği ele alırken, bu ikisinin yalnızca zıt gibi görünen ancak aslında aynı temel gerçekliğin iki yansıması olduğunu ortaya koyar. Deneyimlediğimiz maddi dünya, ruhsal düzlemde işleyen güçlerin, fikirlerin ve yasaların bir yansımasıdır. Bu yüzden madde, ruhun ince yasalarının ve enerjilerinin bir gölgesi ya da ifadesi gibidir. Benzeşim ilkesine göre ruh, tüm fikirlerin ve enerjilerin doğduğu asıl ve nedensel düzlemdir. Madde ise bu kaynağın bir yansıması olup ruhun görünmez yasalarına ve kalıplarına göre şekillenir. Ruhu kaynak, maddeyi ise bu kaynaktan yansıyan bir görüntü olarak düşünmeniz gerekmekte. Madde yalnızca onu var eden ruhsal enerjinin varlığı ve hareketi sayesinde vardır. Bu nedenle gözle görülür dünya, ruhsal düzlemdeki görünmez güçler tarafından şekillendirilir. Tıpkı bir heykelin bir fikirden yontulması gibi. Aynı şekilde maddede görmek istediğimiz her dönüşüm ya da değişim öncelikle ruhsal düzlemde başlar. Niyet, vizyon ya da zihin aracılığıyla. Bu ilişkinin bir örneği de doğada bulunabilir. DNA'yı düşünelim. Çıplak gözle görünmeyen bir yapı olmasına rağmen karmaşık bir fiziksel organizmayı yaratmak için gerekli tüm bilgiyi içermektedir. DNA ile fiziksel beden arasındaki bu ilişki
bilginin ve enerjinin kaynağı olarak ruh ve onun maddeye yansıması arasındaki benzeşimin bir yansımasıdır. Zihnimizi ve niyetlerimizi ruhsal yasalarla hizalayarak irademize göre maddeyi şekillendirebilir ve yönlendirebiliriz. Ancak bu maddi gerçekliği kontrol etmek veya manipüle etmek anlamına gelmez. Aksine bu bir uyum sürecidir. Maddenin yalnızca ruhun yoğunlaşmış bir hali olduğunu anladığımızda en derin düşüncelerimizin doğrudan ruhsal düzlemde gerçekleştiğini fark edebiliriz. Yani niyetlerimiz, düşüncelerimiz ve inançlarımız düzeyinde. Bu evrensel ilke bize şunu hatırlatır. Bizler kendi varoluşumuzun heykeltıraşlarıyız. Kil bilincimizdir. Keski ise eylemlerimizdir. Ve böylece göl kıyısında yıldızlı gökyüzünü yansıtan bir ayna gibi yaşamda ruhumuzdan yayılanı tam olarak bize geri yansıtır. Eğer huzur istiyorsak onu içimizde besleyelim. Eğer güç istiyorsak onu disiplinle büyütelim. Eğer sevgi istiyorsak onun bizde saf ve sönmez bir alev gibi temizlenmesine izin verelim. Ve her zaman hatırlamamız gereken bir şey var. İçimizde yarattığımız her şey dünya tarafından bize geri yansıtılacaktır. Yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. İçimizde ne varsa dışımızda da o vardır. Aldığımız her karar sonsuzlukta yankılanan sessiz ve bilinçli bir dua olsun. Varlığımızın en yüce ifadesini ortaya çıkarsın. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.